Mesela fiyatını 57'ye katladı altın geride bıraktığımız 10 yılda. Buna bakarak bile aslında enflasyonun kaç olduğunu kabaca tahmin edebiliriz. Bir de burada görelim dilerseniz. 2015 yılında 98 liraydı. Peki ya bugün? Gram altın tabii bu arada. 5.720 lira. 98, 106, 143, 161, 222, 297 gibi kademeli kademeli artarken 2020 yılında NAS ekonomi politikasının hayata geçirilmesiyle birlikte önce 442, ardından 789, ondan sonra ipin koptuğu yer 2023 1145 ve sonrasında da zaten bugün geldiğimiz yerde 5720 lirada ortalama. Hafta boyunca nasıl bir performans sergiledi? Yeni haftada beklentiler neler? Bir bilene soralım. Mehmet Ali Yıldırım Türk uzaktan bağlantıyla katılıyor. Hoş geldiniz. Hoş buldum Simge Hanım. İyi yayınlar Çok diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Son 10 yılda 57 kat kazandıran başka bir yatırım aracı oldu mu Mehmet Ali Bey? Belki hisse senetlerinde olmuş olabilir ama onu bireysel olarak bir hisse senedinde belki olmuş olabilir. Onu şu anda iddia edemem. Ama tabii altın güvenli liman özelliğini son 1,5-2,5 yıldan beri sürdürüyor. Son dönemde bunun hızı daha da arttı. Çünkü para birimlerine olan güvenin zayıflamasıyla beraber onun yerine ikame edilebilecek tek geçerli ve güvenli liman altın olduğu için hem Türkiye'de hem de dünyada, başta dünyada olmak üzere sonra da Türkiye'de olmak üzere fiyatlar her gün bir önceki günden daha yüksek oluyor. Dolayısıyla bir gün önce alan bir önceki günde karlı hale geliyor. Hatta öyle ki yani daha alışveriş yapıp mağazadan çıkarken karlı duruma geçtiği de olabiliyor. Böyle Doğru. bir hızlı fiyat yükselişi var. Dolayısıyla bu tabii nereye kadar sürecek? Bunun tespit etmek çok zor. Çünkü şu anda hem dünyada hem Türkiye'de öngörülebilirliğin oldukça zayıf olduğu bir dönemdeyiz. Peki Mehmet Ali Bey, altın neden durmadan artıyor diye biz de ekranda soruyoruz. Ons altında bir duraklama, gerileme olsa bile gram altında olmuyor. Bunun sebebi nedir? Şimdi iki gerekçesi var. Bir kere 2023 Ağustos ayında hükümet altın ithalatı cari açık oluşturuyor diye altın ithalatına kota getirdi. Aylık 12 ton altın ithal edilebilir duruma geldi ama bu 150 ton yapıyor yıllık itibariyle. Fakat Türkiye'nin uzun yıllardan beri kapasitesi 300 ton ithalat. Tabii bu ithalatın hepsi yastık altı demek yanlış olur. Biz çok güzel ürünler üreten ve ihraç eden bir sektörüz, kuyumculuk sektörü olarak ve katma değeri en yüksek olan ürünleri ihraç ediyoruz. Dolayısıyla bir kısmı oraya gidiyordu. Ama şimdi bu 12 ton aylık olunca dış piyasa ile iç piyasa arasında bir fiyat farkı oluşmaya başladı. İlk etapta işte 700 dolar kilogramdı. Sonra 1500 dolar kilogram. Uzatmayayım 5500 dolar kilogramı alışmıştık yerel seçimler öncesinde. Sonra bu yaz aylarında o farklar kademeli olarak 100 dolara kadar geriledi. Hatta Kurban Bayramı'ndan sonra eksi 100 dolar. Burası daha ucuz hale gelmişti. Ama şimdi Eylül ayından itibaren altının onsunun 3. kez 3500 dolar seviyelerine ulaşmasıyla beraber bu hızın arttığını ve bu gerekçeyle de son olarak geçtiğimiz hafta 11.000 dolara çıktığını gözledik. Yani burada Türk lirası olarak gram fiyatının içinde bu dış piyasa iç piyasa fiyat farkının yansıması var. Şimdilerde 9.000 dolarla haftayı kapattık fark olarak ama yeni bir ithalat yapılır da biraz piyasaya girdi sağlanırsa altın olarak. Çünkü bir taraftan da vatandaşın çok fazla bir altın satışının olmadığını görüyoruz. Yaz aylarında bir taraftan otomobil alımı, ikinci el, bir taraftan ikinci el konut alımı sırasında birikimlerinden altın satarak bunları karşılamıştı veya bir kısmını karşılamıştı. Şimdi burada da durgunluk olduğunu görüyoruz. Örneğin 100 birimlik bir işlemde 99 birimi alım sadece bir birimi satım şeklinde özetlemek isterim. Dolayısıyla bu fark bundan kaynaklanıyor ve içerideki fiyat da dış piyasa fiyatına göre böyle bir farklılık gösteriyor.
Hı hı. Gümüşü de soracağım birazdan ama önce altına dair şu soruyu sormak isterim. İzleyicilerimizin yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte kafasını karıştıran altına dair farklı enstrümanlar da var. Fonu var, gram var, altının sertifikası var. Şimdi bunlar da tabii kişilerin kafasını karıştırıyor. Acaba hangisinde en az zarar ederim, hangisinde daha fazla kâr ederim diye düşünüyorlar. Siz ne önerirsiniz? Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber diyelim. Tabii. Özellikle tabii vatandaş kendi içinden nasıl geliyorsa, kendisine nasıl kolay geliyorsa biraz da özellikle fon gibi işte İstanbul Altın Borsası'nda işlem gören darphanenin çıkardığı sertifika S1 diye geçiyor. Bu sertifika gibi alımları daha ziyade finansal okuryazarlığı daha yüksek olan insanlar veya işte kuyumcuya gitme imkanı olmayan, parayı taşıma imkanı olmayanlar yapıyor. Ama ülkenin genelinde vatandaşlar kuyumcuya gidip elindeki birikimi varsa eğer bunu altına çevirmeye çalışıyor. Bir taraftan dünyada altın fiyatlarının bu para birimlerine olan güvenin zayıflaması, işte bunları sayacak olursak faiz indirim beklentisi, ticaretteki gerginlik, uluslararası ticaretteki bu özellikle ithalat vergilerinin artırılması nedeniyle ve bu arada da yeni bir para birimi oluşturulma sürecine girilmiş gibi de görünüyor. Merkez bankalarının yoğun alımları var. Doların zayıf olmasını istiyor Trump. Onun da tabii ki baskısı var. Bir de hem kuzeyimizde hem güneyimizdeki özellikle jeopolitik gerginlikler altın fiyatını buralara taşımış durumda. Ama bundan sonra daha nereye gidebilir, nerede düzeltme olabilir bunu kestirmek gerçekten çok zor. Bu gerekçeler devam ettiği sürece altın bu sürecini sürdürecek gibi görünüyor. Buna bir de biliyorsunuz özellikle Amerika'da hükümetin bütçeyi geçirememesinin dolayısıyla kapanmasının da etkisi var. Örneğin Hamas'la İsrail arasında bir ateşkes ve esir değişimi olmasına rağmen bunun iyimserliği bile piyasaya yansımış değil. Bu bakımdan böyle bir gelişme var. Yani dünyada bir yeni değişim dönüşüm ve yeni bir bloklaşmanın da olduğunu görüyoruz. Bütün bu belirsizlikler altını destekliyor. Eğer müsaade ederseniz zamanınız varsa ben yılbaşından bugüne kadar altının siz biraz önce ekranda verdiniz ama ben serbest piyasa fiyatları ile ilgili yüzdelerini vermek istiyorum. Tabii ki. Özellikle yılbaşında 2 Ocak'ta altının onsu 2657 dolardan dün itibariyle 4250 dolara %60 bir yükseliş dış piyasa itibariyle. Gram TL olarak 3048 liradan yılbaşında dün itibariyle 6250 TL'ye yükselmiş durumda. %105'lik bir yükseliş. Gümüşte 29.30 dolar onstan 53.50 dolar onsa yükselmiş %82. Gümüş fiyatında da 34 liradan 86 liraya yükselmiş. Orada da %150 bir artış var. Dolarda da özellikle 35 lira 30 kuruştan 42 liraya gelmiş. %19'luk bir yükseliş var. Ve Euro'da da 36.40'dan 49 liraya yükselmiş bir fiyat var. %34'lük bir fiyat artışı var. Yani burada dolar TL çarpanı da şimdilik çok fazla etkili değil ama sene sonuna doğru bu Merkez Bankası'nın kontrollü döviz kuru uygulaması devam ederse orada da 44 liralık bir fiyat beklentisi var. Bunun da çarpana ilave edileceğini düşünüyoruz. Muhtemelen 6.250-7.000 daha üzeri olma olasılığı var. Tabii altının onsunun da kısa zamanda 5.000 dolar olması olasılığı da var. Ama bir ay önce veya 2 ay önce sizinle bir bağlantı yapmış olsaydık ben şunu söylüyordum o zaman. Sene sonunda 3.750 doları görebiliriz. Daha yukarısı da şimdi telaffuz etmek yanlış olur. Ve gram fiyatı da 5.600 lira olabilir şeklinde böyle bir iyimserlik veyahut da daha sınırlı yükseliş şeklinde bir beklentim vardı. Ama bütün benim gibi bu beklentileri olanların hepsi yanıldı ve bundan sonra da nerede duracağını biz de bilemiyoruz. Dolayısıyla altında dış piyasalardan kaynaklanan, içeride de siyasetin ekonominin önüne geçmesinden kaynaklanan belirsizlikler maalesef fiyatların yükselişinde etkili oluyor. Mehmet Ali Bey, ben şu an büyük bir şaşkınlık yaşıyorum. Çünkü yani Türkiye'de yanıldığını bu denli samimiyetle söyleyebilen benim uzun zamandır gördüğüm tek insan siz olabilirsiniz. Gerçeklerden kaçmamak lazım Simge Hanım. Kesinlikle öyle ama şimdi takdir ettim. Olacak.
naçizane. Teşekkür ederim. Şimdi şunu da paylaşmak istiyorum. Özellikle altın tabii hep yükselecek mi? Nasıl olur da düşer? Bunu da bir fiyatlayalım. Hisse senetlerinde bir toparlanma olursa yurt dışında ve içeride zaten pek beklenmiyor. Faiz indirimlerini Amerikan Merkez Bankası ara verirse, ötelerse, yani faiz indirimi yapmazsa, teknik olarak işte bir düzeltme hareketi teknik analizden gelirse, diğer taraftan yine bundan önce gümüş fiyatında da çok böyle bir sert düşüş olmuştu. Böyle bir şey olabilir mi? Bilemiyoruz. Yani biraz önce bahsettiğim olumsuzlukların iyimserliğe dönme olasılığı ve yüzdesi çok düşük ama böyle bir şey olursa ancak altın gerileyebilir gibi görünüyor. Bu gelişme özellikle 1972 ile 1978 yılları arasındaki bir fiyat hareketine benziyor. Örneğin 2022'den 2025'e kadar %160'lık bir fiyat farklılığı bundan kaynaklanıyor. O zaman da 23 kat artmıştı altının onsu. 35 dolardan 840 dolara gelmişti. Ben o anları yaşadım. Yine piyasanın içindeydim o zaman da. Dolayısıyla bu ona benziyor. Çünkü orada Bretton Woods anlaşması dediğimiz Amerikan hazinesinde ne kadar altın varsa o kadar dolar basabiliyordu. Nixon bundan vazgeçti ve dolayısıyla artık dolar serbest bir şekilde basılmaya başlayınca dolara güvensizlik altını daha çok besledi. Ama daha sonraki yıllar altın sert bir düşüşler de yaptı. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Dolayısıyla şu anda yeni bir para arayışı içinde bu süreçte altın biraz daha yükselebilir gibi görünüyor. Son bir dakikanın içindeyiz. Gümüşle ilgili beklentinizi sormak isterim onda da. Evet, gümüşü yani Singe'nin iki gerekçeyle değerlendirmek lazım. Bir, endüstriyel metal özelliği, bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Hem taşıtlarda hem de biliyorsunuz güneş enerji panellerinde kullanılıyor. Endüstri metallerinde bir gerileme olursa gümüş onunla beraber geriliyor. Ama bir taraftan da altına dayalı yükselişinde de altın gerilediğinde gümüş daha fazla geriliyor. Gümüşü daha ziyade yatırım yapmak isteyenlere ben şunu öneriyorum. Aracı kurumlar veya bankaların yatırım bölümlerinden ekranda hesap açmak suretiyle ons bazında dolar cinsinden ve kontrat olarak 125 dolar ons bir kontrat yapıyor. Kontrat olarak alıp satmak işte şu anda 53.30 dolar onsta. Bu 55'e 56'ya giderse oralardan satıp tekrar 53'e gelme ihtimali olabiliyor. Buradan alıp yani orada trade yapmak gümüş alıp bekletmekten daha çok karlı oluyor. Çünkü içeride sağlıklı bir gümüş fiyatı oluşturan borsa yok ve alım satım farkı %5'lerde. Biz altını yüzde yarımlarla alıp satıyoruz. Böyle bir farklılık var. O bakımdan gümüşü fiziki olan alanların biraz daha fazla beklemesi gerekir diye düşünüyorum. Bu ayrıntıyı da size paylaşmış olayım. Çok teşekkür ediyorum Mehmet Ali Yıldırım Türk. Çok net anlattınız. İyi ki katıldınız. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler.